Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'lar üzerinden pil sağlığımızı nasıl koruyabiliriz bundan bahsedeceğim. Şu an neredeyse piyasadaki tüm telefonlar lityum iyon pil kullandığı için arkadaşlar ben iPhone'lar üzerinden konuşacağım ama bu tüm akıllı telefonları kapsadığını da söyleyebiliriz. 3 ay önce ilk telefonu aldığımda bir kutu açılış videosu çekmiştim ve o günden beri hızlı şarjların da hayatımıza girmesiyle birlikte pil sağlığı ile ilgili çok fazla soru geliyor. Onun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu video arkadaşlar pil sağlığımızı nasıl en üst düzeyde tutabiliriz bundan bahsedecek özet olarak. Ama çok fazla gelen birkaç soruya daha değinmek istiyorum. Bunlardan birisi arkadaşlar 20 Watt ve 5 Watt'lık adaptörlerle alakalı şöyle bir soru var. Daha hızlı şarj edince pilin daha hızlı bittiği ile alakalı bir inanış var. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Genelde şöyle söylüyor arkadaşlarım. 5 wattlıkta şarj ettiğimizde daha yavaş şarj oluyor ama daha uzun süre dayanıyor pilimiz. Ama 20 wattlıkla şarj ettiğimizde hemen bitiyor gibisinden. Bunu arkadaşlar kesin bir şey söylemek için denemek lazım. Bu nasıl yapılabilir? İşte bir gün 20 wattla şarj edilir ve %100 şarjdan %20'ye kadar sadece mesela video çekerek kaç dakikada kaç saatte indiğine bakılır. Diğer günde 5 wattlık şarj adaptörüyle şarj edilir. Bu sefer yine %100'den %20'ye video çekerken kaç saatte indiğine bakılır. Böylece kesin bir sonuç oluşabilir. Bence insanlar birazcık daha böyle psikolojik olarak böyle bir yanılgıya düşüyorlar. Çünkü gerçekten pilin gitme süresi çok değişken arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak bir gün bile yetmeyebiliyor veya 1,5 günü de bulabiliyor arkadaşlar. Ama eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse öyle bir video da çekebiliriz. Videonun sonunda kendi kullanım rutinimden bahsedeceğim. Şu an telefonu alalı tam 3 ay oldu ve etkin bir şekilde kullanıyorum. Bununla videolar çektim çok fazla, editlemeler yaptım. Şu an bu videoyu da zaten yine bu telefonla izliyorsunuz. Ve pil sağlığım hala %100'de arkadaşlar. Burada bir düşüş de olabilirdi. %99'a da inebilirdi, 98'e de inebilirdi. Bu normalin dışında bir olay değildi. Ama hala %100'de. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu videoda bahsettiğimiz temel kurallara uyarsanız arkadaşlar sizin de pil sağlığıyla alakalı sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Konuya arkadaşlar böyle kulaktan dolma bilgilerle değil de direkt Apple'ın kendi sitesinden başlık başlık giderek bakmak istiyorum. Öncelikle bu sayfaya baktığımızda arkadaşlar Apple'ın pil dolumuyla alakalı %0 ile 80 arasını farklı bir şekilde 80 ile 100 arasını farklı bir şekilde ele aldığını görebiliyorsunuz. 80'den sonra şarj işlemini arkadaşlar elektrik akımını düşürerek pil kullanım süresini uzattığını söylüyor. Şimdi daha önce yorumlarda bir arkadaşla da tartışmıştık. O şunu söyledi. 80'den sonra zaten haliyle yavaşlıyor diye. Evet, kendiliğinden doğal olarak tabii ki bir yavaşlama var. Ama arkadaşlar burada bunun ötesinde bir durum var. Apple pil %80'e geldikten sonra bilinçli olarak dolum hızını yavaşlatıyor. Burada ayrıca şöyle bir şeyden de bahsediyor. Diyor ki önerilen pil sıcaklığı aşıldığında şarj kapasitesi yazılım tarafından %80 ile sınırlanabilir diyor. Yani eğer telefonunuz çok ısınırsa %80'in ötesinde şarjda olmayabilir diyor. Bu da tabii ki ne için yine pil sağlığımızı korumak için alınan önlemlerden bir tanesi. Yani arkadaşlar o halde %80 ile %100 arasında ayrı bir durum var. Ve burada arkadaşlar birçok kaynakta da okuduğuma göre %80 ile %100 arasında pilde bir kararsızlık oluyor ve bu arada kullanımlarda arkadaşlar pil sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Zaten biliyorsunuz iPhone'larda bir özellik var. İyileştirilmiş pil şarjı diye. Bunu pil sağlığına baktığımız, maksimum kapasiteye baktığımız yerdeki butonla aktif veya pasif hale getirebiliyoruz. Tabii ki kesinlikle aktif hale getirmenizi öneririm. Bunun altındaki bakın açıklamaya da bakalım. iPhone pilin eskime hızını yavaşlatmak için yani daha uzun süre pilinizi kullanabilmeniz için günlük şarj etme rutininizi öğrenir ve telefonunuzu kullanmaya ihtiyacınız olana kadar %80 oranını geçene kadar şarj etmeyi durdurmak için bekleyebilir diyor. Bu gördüğünüz cümle çok anlaşılır olmasa da arkadaşlar yine kendi sitesindeki diğer açıklamalardan bahsettiğinin şu olduğunu anlayabiliyoruz. Burada önemli olan şey tam şarjda harcadığı zaman. Yani %100 olarak çok uzun süre beklemesini istemiyor. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. Diyelim ki siz gece 12'de telefonunuzu şarja taktınız. Normal şartlar altında saat gece 2'de tamamlanacaksa bile %80'den sonra
beklemeye alınıyor telefon ve sizin kalkma vaktinize yakın bir zamanda %100'e getiriliyor. Siz bu sayede telefonu şarjdan çıkardığınızda telefonunuz daha yeni %100'e tamamlanmış oluyor. Şimdi bununla ilgili şöyle sorular geliyor. İşte telefonumu çok uzun süre takarsam, geceden takarsam sorun olur mu gibisinden. Eğer bu iyileştirilmiş pil şarjı özelliği aktifse çok sorun yaşamazsınız. Ama bu cümle yine bize şunu öğretiyor arkadaşlar. Demek ki pilimi %100 halde çok uzun süre tutmamam gerekiyor. Apple'ın pil sağlığıyla alakalı aldığı en önemli önlem bu. Yani arkadaşlar pilin %80 ile %100 arasındaki vaktini, geçirdiği vakti olabildiğince kısıtlamaya çalışıyor. Bu bize arkadaşlar hemen şöyle bir önlem çıkarmamızı sağlıyor. %80'i geçtikten sonra %100 olmasını beklemenize bile gerek yok. Hemen %90'larda çekebilirsiniz. Bunun peki bir zararı olur mu? Kesinlikle olmaz. Bunu da ilerleyen sayfalarda yine göreceğiz arkadaşlar. Bakın bu sayfada da arkadaşlar şarj döngülerinden bahsediyor. Pilin ömrünü belirleyen şey bu döngüler. Peki bu döngüler nelerdir? Pil kapasitesinin %100'üne eşit bir miktar kullanıldığında bir şarj döngüsü tamamlanmış olur diyor. Ve her pilin belli bir şarj döngü ömrü var. Siz her döngüyü tamamladığınızda piliniz yavaş yavaş eskiyor. Peki bu döngünün daha az azalmasını sağlamak için şöyle bir önlem alınabilir mi? İşte pil kapasitenin %100'ü kullanıldığında bir döngü tamamlanıyor diye %100'den sıfıra kullanmak yerine hep 70 ile 40 arası kullanmak. Hayır arkadaşlar, bu önemli değil. Önemli olan bir seferde %100'ünü kullanmanız değil. Toplamda %100'ünü kullandığınızda siz bir döngüyü tamamlamış oluyorsunuz. Ve yine bakın aynı sayfanın en üst kısmında pilinizi dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. Şarj etmeden önce tamamen deşarj olmasını beklemenize gerek yoktur diyor arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Siz diyelim ki %20'de şarj ettiniz. %30'da tekrar çıkardınız. %25'e düşünde tekrar şarja taktınız. %50'ye kadar çıkmasını beklediniz. Tekrar çıkardınız, %40'a kadar kullandınız. Bunların hiçbiri sorun değil. Ama toplamda %100'lük bir kısmını kullandığınızda bir döngüyü tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yine altta önemli bir cümle var. Lityum iyon piller ürüne göre değişmekle birlikte çok sayıda, ilerideki sayfalarda bu sayıyı da söylüyor. 500 şarj döngüsü diyor arkadaşlar. Çok sayıda şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerin en az %80'i koruyacak şekilde tasarlanmıştır diyor. Buradaki arkadaşlar bahsettiği durum şu. 500 şarj döngüsünün 2 yıla aşağı yukarı tekabül ettiğini düşünüyor Apple ve 2 yıl boyunca %80'e kadar pil kapasitesinin düşmesini normal olarak karşılıyor. Eğer %80'in altına inerse zaten kendim yararlanmadım ama garantisi dolmadan %80'in altına düşen birkaç pili değiştirdiklerini birkaç arkadaşımdan duydum. Yani bu işlem tamamen garanti kapsamında yapılmış ve herhangi bir ücret alınmamış arkadaşlar. Ama tabii kimse bununla uğraşmak istemez. Pil sağlığımızı korumak bizim için daha önemli olur diye düşünüyorum. Yine başka bir sayfaya baktığımızda arkadaşlar en güncel yazılımı kullanmanın öneminden bahsediyor. Ve arkadaşlar aygıtınızı aşırı sıcak ortamlardan koruyun. Bakın zaten pil sağlığı ile alakalı benim anladığım kadarıyla en önemli konu pili çok fazla ısınmasını engellemek arkadaşlar. Yine sizde en çok gelen sorulardan birisi de şuydu. Ben 20 wattlık adaptör kullanıyorum ve telefonum çok fazla ısınıyor. Bu bir sorun mudur? Hayır, değildir arkadaşlar. Apple bu ısınmanın telefona zarar verecek düzeyde olmadığını söylüyor. Ama siz bu şarj işlemi esnasında aynı zamanda oyun oynarsanız veya yüksek güç enerji gerektiren çeşitli işlemler yaparsanız telefonun çok fazla ısınmasına sebep olabilirsiniz ve pil sağlığını, pil kapasitesini azaltan şey de arkadaşlar işte tam olarak bu. Bakın burada da zaten şöyle bir şey söylüyor. Pil kapasitesine kalıcı olarak zarar verebileceğinden aygıtınızı 35 derecenin üzerindeki ortam sıcaklarına maruz bırakmamanız özellikle önemlidir diyor. Ya tabii ki yazın eğer çok sıcak bir yerde yaşıyorsak bundan çok fazla kaçınma şansımız yok. Yine burada bir önceki sayfada bahsettiği önerilen pil sıcaklıkları aşıldığında şarj kapasitesi yazılım tarafından %80 ile sınırlanabilir diye burada da bir cümle eklemişler arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla bakın arkadaşlar, bir telefonumuzun çok fazla ısınmasına engel olmamız gerekiyor. İki de arkadaşlar %80 üzerinde özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Burada yine şöyle ilginç bir bilgi de var. Aygıtınız çok soğuk bir ortamda kullanırken pil ömründe azalma fark edebilirsiniz.
Ancak bu durum geçicidir diyor. Yine ilginçtir ki arkadaşlar, sıcaklıktan kaynaklanan hatalar kalıcı olurken, kalıcı zarar verebilirken soğuktan kaynaklanan sorunların geçici olduğunu söylüyor. Burada yine bana garip gelen ama Apple'ın sitesinde gördükten sonra artık inanmaktan başka şansım kalmayan bir başlık daha gördüm. Şarj sırasında bazı kılıfların çıkarılması gerekir diyor. Bana çok saçma geldi ama arkadaşlar Apple bunu web sitesine de koymuş. Zaten 35 derece gibi bir sıcaklıktan bahsediyorsa yaz aylarında kılıfla 20 wattlık adaptörle şarj edersek muhtemelen zaten telefon sağlığını olumsuz etkileyecek, pil kapasitesini olumsuz etkileyecek çok yüksek sıcaklıklara ulaşma ihtimalimiz var. Ben şimdiye kadar hiç kılıfı çıkartıp şarj etmedim. Ama yazın eğer rahatsız edici derecede artış olduğunu görürsem sıcaklıkta kılıfı çıkarmayı da düşünebilirim. Biraz önce bahsettiğim 500 sayısında bakın burada görüyorsunuz. Piliniz 500 tam şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitesinin %80'ine kadarını koruyacak şekilde tasarlanmıştır. 2 yıllık garantili arızalı bir pil için servis işlemlerinde kapsar. Yani 2 yıl içinde %80'in altına düşerse Apple genelde arkadaşlar bunu garanti kapsamında değiştiriyormuş. Dediğim gibi ben yaşamadım ama yaşayanları duydum. Eğer 2 yıldan sonra %80'in altına düşerse kapasiteniz, o zaman arkadaşlar burada da bakın fiyatları görüyorsunuz. Görece olarak daha yeni modellerde fiyat 599 TL iken biraz daha eski modellerde 399 TL olarak görünüyor arkadaşlar. Telefona verdiğimiz paraları düşününce 2,5-3 yılda bu gördüğümüz paralar ödenmeyecek bir rakam değil. Yani bunun için hayatını zindan etmeye, devamlı bunu düşünmeye gerek olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Belli temel bazı birkaç şeye dikkat ederek pil sağlığınızın, pil kapasitenizin daha uzun süre yüksek tutabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar aygıtınızı uzun bir süre boyunca kullanmadan saklayacaksanız yarım şarj edilmiş olarak saklayın diyor. Bu gene önemli bir bilgi. Diyelim ki askere gideceksiniz, telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksınız. %100'de bırakmayın. %20, %10 gibi değerlerde de bırakmayın. Tam %50 civarında bırakmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Gene sıcaklık olarak 32 derecenin altında serin ve nemsiz bir ortamda saklamanız gerektiğini ve eğer 6 aydan uzun bir süre saklamayı düşünüyorsanız 6 ayda bir %50'ye kadar tekrar şarj etmeniz gerektiğini söylüyor. Son olarak kendi şarj etme rutinimden bahsetmek istiyorum. Önceki telefonum iPhone XR'dı ve onu tamamen 5 wattlık adaptörle şarj ettim kullandığım süre boyunca ve 1,5 sene gibi bir sürede %89, %88 gibi değerlere indi. Çok kötü bir değer değil. Apple'ın öngördüğü değerlerin üzerinde gidiyordu hala. Ama arkadaşlar bu telefonun daha iyi kapasitede olacağını düşünüyorum. O zamanki şarj alışkanlığım şu şekildeydi. Gece yatmadan önce yüzde kaç olursa olsun şarja takıyordum. Bu zaten 5 wattlık adaptör kullanıyorsanız biraz zorunluluk gibi. Çünkü o kadar uzun sürede şarj oluyor ki gün içinde şarj etme şansınız olmuyor arkadaşlar. Her gece ne olursa olsun şarja takıyordum ve sabah kalktığımda çıkartıyordum. Ve dediğim gibi arkadaşlar 5 wattlık adaptörle %88'e kadar bir iniş yaşandı. Bu telefonu ise aldığımdan beri çoğunlukla hep 20 wattlık adaptörle şarj ettim ve biraz önce de gördüğünüz gibi pil sağlığım hala %100'de. Bu telefonu ise şu şekilde kullandım. Biraz önce Apple'ın sayfasında da gördüğünüz daha alt değerlerle ilgili herhangi bir uyarı yok. %10 ile 20 arasında dikkatli olun. Çok fazla ısınmasına sebep olmayın gibi herhangi bir uyarı yok. Zaten o değerler de hızlı şarj ettiği değerlerden birisi. Ama ben bir yerde %10'un altında artık gene pilin kararsızlaştığını okumuştum. Onun için genelde %20'ye düştüğü anda saat kaç olursa olsun şarja takıyorum. Ve artık ne kadar sürem varsa yarım saat, işte 40 dakika, 15 dakika şarj ediyorum ve tekrar kullanmam gerektiğinde çıkartıyorum. Aldığımdan beri şunu hiç yapmadım. Şarjı olurken kullanmadım. Ufak bir işim de olsa şarjdan çıkardım. Sonra işim bittikten sonra tekrar taktım. Ve bu sayede arkadaşlar pilin çok fazla ısındığını bile aslında ben fark etmemiştim. Arkadaşlarım mesajlarından sonra dikkat ettim ve gerçekten 20 wattlık adaptörle çok ısınıyor. Ama ben genelde dediğim gibi %20'ye indiğinde takıyorum. %80'i geçtiğinde 85-90 civarında da çıkartıyorum. İşin aslı %100'e ulaşmasını beklemiyorum ama bunu da devamlı takip etmiyorum.
Ama yani %85 olmuş, dur %100 olsun diye de özellikle de beklemiyorum. Çünkü bakın biraz önce okuduğumuz gibi arkadaşlar, Apple tam şarjda uzun süre kullanılmasını önermiyor. Benim bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer ekstra olarak sorularınız varsa muhakkak yorum kısmına yazın. Zaten aboneyseniz biliyorsunuzdur. Gelen tüm yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Destek olmak için tabii ki videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.